Şimdi burası Kadınlar Pazarı'nın hemen girişi. Kolay gelsin. Kolay gelsin yakışıklı. Çileğin kilosu 60 liraymış. Yeni Dünya 50 lira. Güzel de görünüyor. Ver bakalım. Güzel görünüyor. Teşekkür ettim. Gerçekten güzelmiş. Burada ne isterseniz var sanırım ya. Şunlar küflü peynir. Küflü peynir burada meşhur. Bunlar ne bilmiyorum. Bunlar da peynir ama ne peyniri adını bilmiyorum. Bunlar ne peyniri hocam? Ne peyniri bu? Adı ne? Adı yaprak tulum. Yaprak tulum. Tadına bakabilir miyim? Yaprak tulum. 160 liraymış kilosu. Ne kadardı? Güzel. Fena değil. 160 lira kilosu. Burada tarım Konya'da önemli bir ticaret. Toprakları verimli. Düz. Tarlaları düz. Yani birçok şey yetişiyor aslında burada. Ve fiyatları uygun yani pahalı değil. Bence değil. Tabii yine izleyenler kıyaslama yaparsa daha iyi olur. Burası şu anda sanırım Kadınlar Pazarı oluyor. Kadınlar Pazarı. Kadınlar Pazarı burası değil mi? Ama kadın yok. İlginç. Kadın bulamadık. Aman Allah'ım. Bu peynir. Burada da o peynirlerin kalitesine göre çeşitleri var. Tulum peyniri. Erzincan'da da tulum peyniri meşhur ama buradaki daha mı iyi oluyor acaba? Şuna bir bakabilir miyiz acaba? Kırık kaşar. İlginç. 135 liraymış kilosu. Sinekler dolaşıyor üstünde. Sanki Endonezya'dayız. Aha Van peyniri. Abi bu Van peyniri mi? Bakabilir miyiz tadına? Vanlı olduğum için hemen tadına bakacağım. Aha, nasip değilmiş o. Ne kadar abi kilosu? 250. Bu da bizim tutulmuş peynir. 300 lira onun kilosu. Teşekkür ettim. Tadı güzelmiş. Onun tutulmuş peynir biraz ağır oluyor genelde. Bu ne peyniri hocam? Obruk mağara peyniri abi. Obruk. Nereye gömüyorsunuz bunu? Mağaralarda. Abi gel şunu bir keselim. Merkezde mi yoksa ilçelerdeki mağaralarda? Verin abi. Efendim? Köylerde. Ne kadar onun kilosu? 380. Tadına bakma imkanınız var mı? Göstereyim abi. Şunu bir kes de abi bir keselim de. Özel bir kesimi mi var onu? İple mi kesiyorsunuz? Telle. Telle. Ha. Obruk mağara peyniriymiş. Kilosu da 380 liraymış. İlginç. Konya'da peynir çeşidi de çok ya. Bir sürü çeşit peynir var. Bakın şu da tam yağlı beyaz peynir. Teşekkür ettim. Maşallah kameram da güzel. Sağ ol hocam. Kamera nasıl bir kamera abi o ya? Bu şey Neymiş o? Şimdi bir saniye. DJI Osmo. He? DJI Osmo. Ne işe yarıyor bu? Çekiyor işte. Şu anda çekiyor. Allah Allah bu nasıl bir şeymiş böyle? Pazarı dolaş. Ya bu çok küflü değil mi ya? Bunu nasıl yiyorlar ya? İlginç. Kolay gelsin. Yani sağlık açısından bir şey var mı yok mu? Bir yerde şey dinlemiştim. Sağlık açısından iyi diye dinlemiştim de. Kolay gelsin. Bu pazarda her şey var ya herhalde. Yani yiyecek anlamında. Baklagillerden tutun, peynirlerden, zeytinlerden tutun.
Meyve sebzelerden tutun her şey var. 12,5 liraymış kilosu. Oo, çok ucuz ama bozuk. Bak burası herhalde bir peynirci. Bütün çeşitler var hemen hemen burada. Şu ilginç. Kolay gelsin. Bu Kars'ın mı sizin mi? Konya'nın. Tadına bakabilir miyiz? Bu taze. Yok. Değil abi. Buraya çekiyormuş lan. Bastığımızda kartını sana çekeceğim. Hadi kolay gelsin. Biliyorum da vallahi okulu bekliyorum. Teşekkür ettim. Burada da herhalde kaşar peyniri Kapalı kadınlar var. Dilimlenmiş Konya'da. kaşara bakıyor. O zaten miadı geçmiş. Satılmayan kaşarları Öyle mi? koyuyorlar. Tabii. Bilmiyorum hangisine bakalım tadına. Yani normal küflü peynirler var. Baktım. Küflü peynire baktım. Kolay gelsin. Evet. Şunun tadına bakmam mümkün mü abi? Bu ne? Köy peyniri abi. Köy peyniri. Bunun kilosu ne kadar? 130. Teşekkür ettim. Güzelmiş. Kolay gelsin abi. Teşekkür ettim abi. Burada önceden köylüler gelip ürünlerini satıyormuş ama şu anda tüccarların eline geçmiş. Pek tadım bulamadık. Yani sadece adı öyle kalmış. Ama güzel bir yer. Temiz. Hemen hemen her şey var. Fiyat olarak diğer yerlere göre nasıl bilmiyorum. Yani Konya'nın diğer yerlerine göre nasıl bilmiyorum ama bana fiyatları uygun geldi yani pahalı değil. Domates 15 lira uygun. Salatalık 10 lira uygun. Evet. Kadınlar pazarı bu kadar. Biz şimdi türbeye doğru yola çıkalım. Evet, şimdi Mevlana Müzesi'ne geldim. Türkiye'nin yanılmıyorsam en çok turist alan müzesi Mevlana Müzesi. Burası Konya'nın kalbi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Konya olmasında Mevlana'nın gerçekten çok büyük bir yeri var. Evet, şimdi info vereyim mi bilmiyorum ama info verince de video çok uzun oluyor. Info vermeyince de açıkçası hiç hoş olmuyor. Böyle sadece video çekip ha burası müze deyip gidiyoruz. Bence info verelim ya. Evet, evet. Şimdi ben başlayayım infoları vermeye. 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde kalan, o dönemde ise Harzemşahları yönetimindeki Horasan eyaletinde yer alan, dönemin kültür sanat merkezlerinden olan Beh şehrinde dünyaya gelmiştir Hazreti Mevlana. Babası bilginlerin sultanı anlamına gelen Sultanul Ulema ünvanına sahip Bahaettin Veled'dir. Moğollar tarafından ele geçirilmesi sonucunda genç yaşta babasıyla Beh şehrini terk etmişler. Nişabur, Bağdat ve Küfe üzerinden Mekke'ye gittikten sonra Şam üzerinden Anadolu'ya gelerek ilk olarak Karaman'a yerleşmişlerdir. Birçok turist geliyor dünyanın birçok farklı ülkesinden. Bunlar nereden? İran'dan mı? Where are you from? Where are you from? Which country? Canada. Kanada. You're welcome. Kanada'dan gelmişler. Hiç olmadı. Kanada'dan ziyarete gelmişler. Biz Türkiye'de ziyaret etmiyoruz. Vallahi utanılacak bir şey. Gerçi birçok farklı ülke insanını gördüm ben. Yani dünyanın her yerinden buraya ziyaretçi var. Her yerinden yaklaşık yarım saattir şurada oturmuş gözlem yapıyordum. İnanır mısınız 80-90 yaşındaki Japonlar böyle, yani adam 10 metreyi 30 dakikada yürüyor ama buraya çıkmış gelmiş buraları geziyor, ziyaret ediyor. Biz acaba o yaşa, biz bırak 60'ı görecek miyiz belli değil. Neyse devam edelim.
Hazreti Mevlana Karaman'da 18 yaşındayken Gevher Hatun'la evlenmiş ve çocukları burada dünyaya gelmiştir. Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi olan Alaaeddin Keykubat döneminde Mevlana'nın babası Sultanul Ulema Sultan tarafından Konya'ya davet edilmiş. Burada 1228 tarihinde Altuna Medresesi'ne yerleştirilmişlerdir. Sultanul Ulema 1231 yılında Konya'da öldüğünde vasiyeti üzerine o zamanın sultanın gül bahçesi olan, daha sonra Mevlana dergahı olacak yere gömülmüştür. Sultanul Ulema'nın mezarı ileride Hastaniye Aliye ya da kısaca Mevlevi Hane olarak anılacak olan dergahın ilk yapısını oluşturuyor. Mevlana'nın hayatının dönüm noktalarından biri, gariplerin, aşıkların, fakirlerin sultanı, uçan şems gibi sıfatlarla anılan, Anadolu'ya ulu bir şeyh bulmak için gelen Azeri Türklerinden Şems-i Tebrizi ile karşılaşmasıdır. Klasik Doğu Edebiyatı'nın bir şiir yazım tarzının adı olan Mesnevi, Mevlana Müzesi'nde sergilenen 1278 tarihli en eski nüshasına göre 25.618 beyitten oluşan ve failatun failun vezninde yazılmış Mevlana'nın en önemli eseridir. Evet, dergaha 4 kapıdan giriş yapılıyor ki bu kapılar oldukça ilginç. Aslında en batıda derviş kapısı var. Dervişler oradan girip çıkıyor. Kuzeyinde Çelebiyan kapısı var ki Çelebilerin oturduğu evlere açılan kapı, ama tabii ki bugün evler kalmamış. Buradaki doğudaki kapı Küstahan kapısı. Bir kabahat işlemiş olan, ikaz edilen dervişler akşam bu kapıdan çıkıyorlar. O yüzden adı böyle. Ve diğer kapının adı da Hamişan kapısı. Orada da Hamişan mezarlığı bulunduğu için bu ad veriliyor. Konya'nın merkezinde Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Külliyesi, külliyeyi oluşturan en büyük yapı olan Mevlana'nın 1273 yılında ölümü üzerine inşa ettirilen türbesi etrafında gelişmiş semahane, mescit, matbaa-ı şerif, meydan-ı şerif, derviş hücreleri, avlu gibi bölümlerden oluşuyor. Dergah Sultan 3. Selim tarafından 16. yüzyılda yaptırılmış. 1926 yılında Asar-ı Atika Müzesi haline getirilmesi için başlanan çalışmalar sonucunda dergah 1927 yılında müze olarak açılmıştır. Müze 1954 yılında modern müzecilik anlayışına göre yeniden düzenlenmiş. Arkeolojik eserler İplikçi Camii'ne nakledilerek adı Mevlana Müzesi olarak değiştirilmiştir. Dergahın önemli bölümlerinden Matrah-ı Şerif, yani mutfak kısmı var bir de. Bu neden önemli? Çünkü burası dergah. Şimdi türbenin içine giriş yaptık. Girişte galoş giydiriyorlar. Hemen girişte bizi tablolar karşılıyor şöyle. Evet, bu kapının bir önemi var. Bu kapıyı Sultan Vahdettin
burayı ziyaret ettikten sonra hediye ediyor. Bildiğiniz gibi Sultan Vahdettin vefat ettikten sonra, yanılıyor da olabilirim, Osmanlı dönemi bir duraklama dönemine giriyor. Başka bir sultan da olabilir, karıştırabilirim. Ama bunu bir Osmanlı padişahı hediye ediyor. Oğulları ve diğer akrabalarının sandukaları var. Ziyarete gelen insanlar dua ediyorlar ve bunlara bakıyorlar ne var ne yok diye. Mevlana Türbesi'nin olduğu alan eskiden Alaaddin Keykubat'ın gül bahçesiymiş. Sonra Mevlana'nın babası Ulema Bahattin Veled'e hediye edilmiş. Kendisi vefat ettiğinde o gül bahçesine gömülmüş. Sonraki yıllarda Mevlana ve oğlu da yine aynı alana gömülüyor. Zaman içinde Mevlana'nın ölümünden sonra onun fikrini, yaşam tarzını ve felsefesini benimseyip ardından gidenler Mevlevilik tarikatını oluşturuyorlar ve bu alanı kullanmaya başlıyorlar. Yavaş yavaş ilerleyin. Şu gördüğünüz yeşil kısım, yeşil kubbe, yani Mevlana'nın türbesi 4 kalın sütun üzerine yapılmış. O günden sonra farklı tarihlerde çeşitli eklemeler yapılmış ve genişletilmiş. Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatlarından olması türbeye özel bir önem verilmesine ve iyi korunmasına yol açmış. Müze alanı, az önce gezdik müze alanı, burası müzenin çıkışı. Müze alanı bahçeyle birlikte 6500 metrekareyken yeri istimlak edilerek gül bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 metrekareye ulaşmış. Müzenin bahçesinde yer alan 1. Selim tarafından yaptırılan şadırvanın göbeğinin Germiyanoğulları Beyliği tarafından hediye edildiği söyleniyor. Hemen müzenin yanında burada gördüğünüz gibi Mevlevi hanların kaldığı, şu anda müze olarak kullanılan küçük küçük odalar var. Müze alanı çok büyük ve bugün çok kalabalıktı. Güzel bir çekim yapamadım açıkçası çünkü çok fazla kalabalık vardı. Buraya gelince de tavsiyem bir turla gelin. Rehber anlatırsa daha güzel olur. Şimdi biz şu Sultan Selim Camisi'ni çekelim ve bununla ilgili infoları vermeye başlayalım. Evet, bu gördüğünüz heybetli cami Konya'da bulunan Sultan Selim Camii. Mevlana Müzesi'nin hemen yanında bulunuyor. Şurası Mevlana Müzesi ve şurası Sultan Selim Camisi. Sultan Selim Camii 2. Sultan Selim'in Konya Valiliği sırasında 1558 yılında yapına başlamış ve 1567 yılında tamamlanmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinin Konya'daki en güzel örneklerinden yalnızca biridir. Plan itibariyle İstanbul'da bulunan Fatih Camii'ne benzemekte. Merkezi kubbe ile örtülü mekan tek yönden yarım kubbe ile genişletilmiş. 7 kubbeli son cemaat mahalli ile 2 minaresi bulunan caminin iç mekanı kalem işi ile tezyin edilmiştir. Evet, Sultan Selim Camii yüzyıllardır Mevlana'nın komşuluğunu yapıyor. Osmanlı mimarisinin en başarılı eserlerinden birisidir bu cami. Günümüzde Sultan Selim Camii olarak biliniyor ama
Eski kaynaklarda Cami-i Cedid, Cami-i Cedid-i Sultan Süleyman olarak da kaydedilir. Buranın bitişiğinde 2. Selim'in inşa ettirdiği bir imarethane var. O yüzden Sultan Selim'e ithaf ediliyor bu cami. Merkezi kubbeli bir plan şemasına sahip bir camimiz. Kareye yakın dikdörtgen haremi ve kuzeyindeki son cemaat revakları, bunların uçlarında yükselen 2 minaresiyle dikkatleri çekiyor. Caminin doğu ve batı kısmı birer küçük kubbeyle örtülü. Mihrap ve minber temiz küçük mermerden yapılmış. Caminin duvarları ve minaresi kesme taşlarla yapılmış. Bazı bölümlerde renkli taş kullanılmış. Ayrıca bu caminin bir üst katı varmış ve orada eskiden gelen misafirler kalıyormuş. Ben nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum açıkçası. Daha önce bu ön tarafta imarethane falan da varmış. Yine bu camiye ait. Ama yıkılmış. Orası 1950 yılında yıkılmış. Şimdi Alaaddin Tepesi'ne doğru yola çıkalım. Güzel bir cami. Ayrıca caminin üst kısmında misafirhane varmış ama ben nerede olduğunu bilmiyorum. Açıkçası soracak birini de bulamadım.